Evet, herkese merhabalar. Kaçlitreekar.com'dan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yaklaşık 1500 kilometredir kullandığım yine Tesla'nın içerisindeyim. Artık böyle Tesla bilgilerini de buradan sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Model Y sipariş etmiştik ve onu aldık. Yaklaşık 2000 kilometrelikte bir deneyimim oldu. Ama bu video deneyimden ziyade dün yeni gelen yazılımla alakalı. Yeni yazılımla beraber birçok farklı özellik eklendi Tesla'lara ve onlardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere bu videoda. O yüzden hadi gelin şimdi biraz yazılımın özelliklerinden bahsedelim. Şimdi Model Y'nin ana ekranına geldiğimizde burada hemen yazılım güncellemesiyle beraber gelen yeniliklerden bir tanesini fark edeceksiniz. Ama yazılım sırasında size anlatmaya çalışacağım bu özellikleri. Şimdi hemen şuradan ana menümüze giriyoruz ve yazılıma önce bir bakalım. Gördüğünüz gibi 2026 14.2 versiyon. Dün akşam itibariyle birçok Juniper cihaza yazılım yenilemesi olarak geldi. Burada biraz sürüm noktalarına bakarak bu sürümde neler yenilendi biraz onları göstermek istiyorum size. Bayağı bir güncelleme var. Biliyorsunuz bir önceki güncelleme bizden habersiz olarak bu OBD cihazlarının kullanımı ile ilgili gerçekleşmişti. O yüzden bunu biz değil cihaz kendi kendine yükledi. Bundan sonra gelen ilk update'te bu versiyon olmuş oldu. Şimdi burada bir evcil hayvan modu geldi. Daha önce bu evcil hayvanlara bir isim veremiyorduk. Şu iki tane kedi ya da köpek olarak gözüküyordu. Artık evcil hayvana bir isim vererek de buradaki modu özelleştirebiliyorsunuz. Çok önemli bir mod değil ama bence evcil hayvanınız varsa onun ismini buraya yazmak istiyorsanız size keyifli bir detay sunmuşlar. Bunu ilk mod olarak göstermiş olmaları da enteresan. Görsel bazı güncellemeler yapmışlar. Park halindeyken aracın görüntüsünün daha iyi olduğu bir versiyon göstermişler. Görsel güncellemelerle artık daha yüksek kaliteli görüntüler ana ekranda gözükür diye yazıyorlar. Şu ana ekrandaki şu görüntüyü daha iyileştirdiklerini söyleyebilirim. Hatta alt taraf şöyle biraz mermerimsi bir görüntüye kavuşmuş. Arabanın arka tarafında çok net hatırlıyorum. Şu şey yoktu. Böyle bir gri bir çerçeve yoktu. Ve bu kadar parlak bir görüntüye sahip değildi. Ben tabi bir skin giydirmesi kullanıyorum üzerinde. Bir de farlar çok belli olmaya başlamış. Farlar da daha belirgin bir hale getirilmiş burada. Yerde bir de yansımalar falan da söz konusu. O yüzden bence güzel bir değişiklik olmuş burada yaptıkları şey. Yolculuklar menüsüne yeni bir şeyler eklendi. Biliyorsunuz Tesla ile yaptığınız yolculuklar kayıt altına alınıyor. Her yaptığınız yolculukta da verimliliği, enerji akışını gösteren bir ekranımız vardı. Bu ekranda toplamda 3 tane yolculuk kaydı tutuluyordu. Bir mevcut yolculuk, bir yolculuk A, bir de yolculuk B diye ayrılıyordu bunlar. Bunların yanına yenilerini ekleyebilme ve bunları özelleştirebilme özellikleri getirmişler. Sketchpad denilen bir özellik gelmiş. Ben bu Sketchpad'i hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Bir boyama özelliği bu. Çok da kullandığım bir özellik olmadığı için onu hızlıca geçeceğim. Kör nokta uyarı vurgu ışıkları. Bu en çok dikkatimi çeken özellik oldu. Kullanmaya başladıktan sonra da henüz daha fark etmedim. Bir aksiyon olmadı bununla ilgili arabanın içinde. Sexy Knob diye bir uygulama var biliyorsunuz. Bir commander yerleştiriliyor araçlara ve şu orta konsoldaki bu alana yerleştiriyorsunuz. O Sexy Knob commander'ı alırsanız aracın içerisindeki şu çizgi burası sıralı led olduğu için burada bazı özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Sinyal verdiğiniz zaman buradan yanıyor. Böyle kesik kesik ışıklar çıkıyor falan gibi şeyler. Burada bu kör nokta uyarı sisteminde şurada kırmızı bir tane gözükmeyen bir tane ışık var. O ışığı ben genelde görüyorum ama videolarda hep herkes bundan şikayet ediyor gibi görüyorum. Şu sıralı kırmızı ledin kırmızıya dönerek, yani ben pembe kullanıyorum mesela şu anda park halindeyken, kırmızıya dönerek size uyarı verdiğini söylüyor buradaki güncelleme. Böylece daha görünür bir uyarı ışığı sistemi olmuş.
Müzik uygulamasında kuyruğa alma özelliği eklemişler. Müzik uygulaması kullanıyorsanız, Spotify ya da Apple Music kullanıyorsanız sağa ve sola kaydırarak bir sonraki şarkıyı kuyruğa ekleyerek bunun sıralı çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Otomatik yazılım güncellemeleri ile ilgili bir güncelleme gelmiş. Burada da otomatik yazılım güncellemesini Tesla Spark halindeyken ne zaman güncellenebileceğini artık buradan seçebiliyorsunuz. Güncellemeyi indirdikten sonra aracı işte şu saatte güncelle diye planlayabiliyorsunuz. Böylece araç işte gece saat 1-2 civarında siz uyurken güncelleniyor. Böylece de o aralıktaki vakti değerlendirmiş oluyorsunuz. Yol kamerasında bir güncelleme yapmışlar. Bu güncelleme oldukça iyi olmuş. Özellikle self driving, yani kendi kendine kullanım veyahut da otonom sürüş sırasında işte kaç kilometreyle gittiğinizi, hangi modu kullandığınızı, işte sinyal verip vermediğinizi bu görüntünün üstüne yerleştirmişler. Kanıt olarak göstermek istediğinizde ben bu yolculuk esnasında bu kilometredeydim diyebilme özelliğini getirmişler. Hava durumu ve harita göstergesinde değişiklikler olmuş. Burada da bazı yağmur ve işte hava bilgisindeki göstergeler, işte yükseklikteki göstergeler gibi değişik göstergeler eklemişler. Tabi bunları kullanabilmek için bağlantıya sahip olmanız gerekiyor. Bu bağlantı sayesinde de rahatlıkla bunları görebiliyorsunuz. Klavyede bazı iyileştirmeler yapmışlar. Özellikle dikte kısmında, yani mikrofonu çalıştırdığınızda algılama ile ilgili problemler vardı. Bu problemleri de dikte düğmesiyle gidermişler. Ana ekranda da bazı güncellemeler yapmışlar. Bu işte arka koltuktaki yolcular sadece ön ekrandan görebiliyorlardı haritayı ve gidilecek konumu. Artık arkadaki yolcularda da ekran varsa arka tarafta bunu görebiliyor ve isterlerse buradaki haritaya yeni bir konum girebiliyorlar. Bazı güvenlik iyileştirmeler olmuş ama bu güncellemedeki güvenlik düzenlemelerini söylememişler. Bu yüzden de buradaki detayı bilmiyoruz. Yani özellikle bu işte ara güncellemeden sonra gelen bütün güncellemeler bu şekilde. Şimdi tek tek bir güncellemelerin detaylarına bakalım. Şimdi görsel güncellemeden bahsetmiştik. Ana ekranı biraz büyütünce şöyle görüyorsunuz. Burada dediğim gibi daha önce böyle yansımalar, işte mermer efektleri falan gibi şeyler yoktu bence. Yani öyle hatırlıyorum. Bu işte ışığın da hüzmelenmesi, buradaki ışık efekti falan filan da güzel olmuş. Burada skin giydirdiğim için araç birazcık daha matlaşmış, daha parlak gözüküyordu bu araç. Ama gördüğüm kadarıyla çok keyifli, güzel bir görsele kavuşmuş diye düşünüyorum burası. Hemen yolculuklar bölümüne geleceğiz. Yolculuklar bölümüne gelmeden önce bir şey fark ettim. Şurada tüm şeylerin olduğu, uygulamaların olduğu menünün etrafına da küçük bir çerçeve atmışlar. Böylece bunun daha belirgin olmasını sağlamışlar. Ben bu çerçevenin olmadığını hatırlıyorum daha önceki versiyonda. Bu versiyonda da böyle bir çerçevenin geldiğini görüyoruz. Hemen enerji bölümüne gidiyorum. Enerji bölümünde biliyorsunuz şimdi mevcut bir sürüşün enerjisini gösteriyorlardı. Park halinde bir neler oluyor onun detayını görebiliyordunuz. Son şarjdan beri veyahut da son sürüşten bu yana neler olmuş bunları görebiliyordunuz. Bir de yolculuklar bölümümüz vardı. Bu yolculuklar bölümü aynı zamanda şuradaki bölümde de çıkıyordu. İşte kilometre, mevcut sürüş ve şarjdan bu yana geçen süreyi burada görebiliyordunuz. Buraya işte farklı yolculukları da ekleyebiliyordunuz. Onlardan bir tanesi yolculuk A, yolculuk B idi. Bunların hepsini burada görüntüleme şansınız oluyordu. Şimdi buraya yeni bir yolculuk şeyini koymak istiyorsanız, enerjisini koymak istiyorsanız ve istatistiksel olarak takip etmek istiyorsanız yolculuk ekle diyerek buraya bir tane yolculuk ekleyebiliyorsunuz. Bu yolculuk ekle dediğiniz andan itibaren de buradaki sürüş bilgileri bunun içine yer alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya buraya nasıl bir şey yazacağız? Yani yeni yolculuk yazıyor. Yukarıdakinde yolculuk A, yolculuk B. Şuraya geliyorsunuz. Tıkladığınızda hemen burada şöyle bir şey geliyor. Bir pop-up geliyor ve pop-up'ın üstüne yolculuğun adını girebilirsiniz. Mesela Ankara'ya yolculuk yapacaksınız. Buradaki şeyi görmek istiyorsunuz. Enerji tüketimini görmek istiyorsunuz. Bunu yazarak burayı güncelleyebiliyorsunuz. Güncellediğinizde Ankara geliyor. Fakat bunu diyorsunuz ki burada aşağıda değil de yukarıda görmek istiyorum.
yerini nasıl değiştireceğim diye düşündüğünüzde o zaman biraz işler değişiyor. Çünkü Tesla'da dokunarak yer değiştirme sadece şu menünün içerisinde vardı. Artık bu menünün içerisine de getirmişler. Basık tuttuğunuzda biraz böyle bir hareketleniyor farkındaysanız. Şöyle biraz dalgalanmaya başlıyor. O yüzden bunu böyle istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl sileceğiz? Tıkladım, tekrar dalgalanmayı kaldırdım. Bunu nasıl sileceğiz ya diye düşündüğünüzde bunun bir de detay özelliklerini vermişler. Tıklayıp detayına girebiliyorsunuz. Böylece burada da hem adını düzeltme, hem tekrar başlatma, hem durdurma, hem de isterseniz çöpe atma ve silme özelliklerini bunun içerisine getirmişler. Bu bence çok faydalı bir özellik olmuş. Özellikle Tesla kullanıcıları bazı istatistikleri, yaptıkları değişikliklerden sonraki istatistikleri takip etmek istiyorlar. Özellikle bunun durdurulabiliyor olması keyifli olmuş. Yani her Ankara'ya gittiğinizde, İstanbul-Ankara arası yolculuğu yapıyorsunuz diyelim ki. Her Ankara'ya gittiğinizde sadece başlattığınız bir yolculukta burada oldukça verimli bir şey sergilemiş açıkçası. Değişiklik olarak sergilemiş diye düşünüyorum. Şimdi yeni özelliklerden bir tanesi de haritanın arka ekranda da gözükmesiydi. Şimdi konumu ayarladınız, gitmek üzeresiniz. Hemen arka ekrana geliyoruz. Arka ekranda da böyle bir görüntü ayarlamışlar. Artık bu ekranda da varış süresini, ne kadar olduğunu falan görebiliyor. Ama buraya bir şey yapamıyor. Şu an dokunamıyorum. Ne kadar da gidebileceğimizi görüyorum ama bir düzenleme yapamıyorum benim gördüğüm kadarıyla. Bu özellik yok. Aslında şeyde söylemişler. Hani bu varışı düzenleyebiliyorsunuz demişler. Bir de şeyi deneyelim. Oradan son verelim bir şeye. Ana ekrandan son verelim bu gidişe. Şimdi burada da gitti. Gördüğünüz gibi. Burada da şeyi göremiyorum şu anda. Herhangi bir şekilde gördüğüm kadarıyla haritayı göremiyorum. Halbuki özelliklerin arasında haritayı düzenleyebilme ve varış noktası ayarları gibi seçenekler söylemişlerdi. Buradan haritayı ayarladığınızda arka tarafta bu haritaya gidiş ve süreci görebiliyorsunuz. Şuradan böyle belirledik. Tekrar geliyorum. Bakın burada harita simgesi belirli. Harita simgesine bastığınızda da burada arka tarafta hem ön ekrandan hem buradaki ekrandan ne kadarlık bir süre kalmış, ne kadarlık bir yolculuk olacak, trafikteki durum gibi şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Bir diğer özellik de aslında bir hatanın giderilmesi ya da fonksiyonel bir durumun yeniden düzenlenmesi diyelim. Şimdi şöyle şeyler oluyordu. Mesela bir arama yapacaksınız. Arama yaptığınız zaman şurada işte klavye geliyordu. Klavyede işte yani klavye dilini İngilizce çevirdiğinizde, şuradan İngilizce çevirdiğinizde dikte de şuradaki konuşma mikrofon tuşu da İngilizce diline dönüyordu. Böylece konuştuğunuz zaman İngilizce anlamak istiyordu ama Türkçe söylediğiniz için anlayamıyordu. Bunu değiştirdiği zaman bütün özellikler değişiyordu aslında. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirdiğinizde veyahut da İngilizce çevirdiğinizde konuşma diliniz neyse, ana dil neyse o dilde kalıyor mikrofon. Hatta şöyle yapalım. İngilizce'deyken Duru Boz yeni şarkısı diyelim. Gördüğünüz gibi buradan algıladı ve Duru Boz'u aldı. Hatta şunun sonuna yeni şarkısı. Şu an klavye dili İngilizce olmasına rağmen Türkçe'ye döndürmeden rahatlıkla burada dil seçeneğine desteğini verdi. Şimdi bir diğer özellik de yol kamerası kayıtlarına kilometre ve bilgilerin gelmiş olması. Ama bunu tam oradaki yazılım update'indeki görüntüde göremedim. Mobil kayıtta belki vardır. Mobil kayda da şu anda ulaşamıyorum ne yazık ki. Şuraya bazı bilgiler gelmiş. Şöyle biraz şimdi başlatacağım. Beraber oynatınca görelim. Burada böyle direksiyonun dönüşünü falan da gösteriyor. Bakın direksiyonun hangi
aşamada olduğunu, kaç kilometreye geriye doğru gittiğinizi, şurada frene basıp basılmadığını gösteriyor. Şurada geride olduğunu, vitesin geride olduğunu gösteriyor. Ve böylece daha fazla bilgiyi, bakın kırmızı yandı. Şimdi direksiyon döndürüyor. Direksiyonun hangi mesafede döndürüldüğüne kadar bütün detayları bakın burada veriyor. Böylece park esnasında veyahut da yolda giderken manuel kayıt sırasında bu detayları görebiliyoruz. Şimdi update'lerden bir tane özellik güncellemelerinden bir tanesi de havalandırmada evcil hayvanınıza isim verme özelliğiydi. Havalandırmayı açtığınızda bakın buraya yeni bir menü geldi. Açık bırak, evcil hayvan, şöyle kapatıyorum ve kamp modu diye. Bu benim bildiğim kadarıyla yoktu burada. Başka bir yerdeydi bu kamp modu. Bunu şu anda görmeye başladım veyahut da gözümden kaçmış olabilir. Bu tür şeyler ne yazık ki kaçabiliyor gözünüzden. Evcil hayvan moduna geldiğinizde hayvanınıza buradan artık bir isim verebiliyorsunuz. Benim biliyorsunuz bir köpeğim var, Sosa diye. Onu buraya kaydedebiliyorum. Böylece evcil hayvan modunda artık evcil hayvan modunu özelleştirerek buradan evcil hayvanınız için arabada evcil hayvan varsa artık Sosa için özelleştirilebilir bir şeyimiz var. Ama bu neye yarıyor derseniz ben gerçekten bilmiyorum. Hani köpek, kedi, köpek veyahut da işte farklı bir şey. Bu neye yarıyor derseniz hiçbir şey, ama oyuncaklı. İşte Tesla'nın bazı enteresan bilgileri bunlarda. Ve geldik son özelliğimize. O da seksi nokta olan şu ambiyans aydınlatmanın ışığının değiştirilmesi konusuna. Bunu da şuradan hemen açık olarak geliyor bu arada. Ayarlar menüsüne girdiğinizde, ana ayarlar menüsüne girdiğinizde ışıkların en altına kör nokta uyarı ışıkları diye yazdılar. Bu yeni bir özellik olarak geliyor. Yan şeridindeki kör noktanızı bir nesne algılandığında ve sinyal veriyorsanız vurgu ışıkları kırmızı yanar diyor şuradaki şeyde. Yani şuradaki ışıkların kırmızı yanmasından bahsediyor. Böylece daha belirgin bir ışık sistemimiz olacak. Bunu eğer videoyu yayınlayana kadar deneyimleme şansım olursa onun da görüntüsünü çekeceğim. Muhtemelen Sexy Note'daki gibi oldu. İnşallah bunu sinyal verme sırasındaki renk değişimine de getirirler diye ümit ediyorum. Evet, Tesla kullanıcıları için güzel bir yazılım güncellemesi 2026 14.2 yayında. Artık indirip siz de araçlarınızda bu özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu yeni yazılım güncellemeyi bence güzel oldu. Arabanın birazcık çehresini, içindeki donanımın çehresini değiştirecek gibi gözüküyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.